Merhabalar, Örgü Ayakkabıda Sanat'tan hepinize selamlar, sevgiler. Ben Emine Karaşahin. Sevgili arkadaşlarım, bugün sizlerle bu güzelliği paylaşacağım. Görmüş olduğunuz gibi 24 numara bir erkek bebek için yaptım. Yeğenlerim için hediye yaptım arkadaşlarım. Hemen şöyle bir gösterdikten sonra çok uzatmadan hemen başlayalım isterseniz. Malzemelerimi bir göstereyim. Tabanımız bu şekilde 24 numara Converse taban. Tabanları ve tüm malzemeleri İpek Pazar sitesinden, İpek Pazar Instagram adresinden alabilirsiniz. Bütün malzemeler bu adreste mevcut arkadaşlarım. İçerisine bir tabanlık yaptım. Her zamanki gibi en altta ayakkabı kartonu, arada yapışkanlı pet, üzerine de bir kot. Tığ olarak 4 numara 1.60 milim tığ kullandım. İplerimiz Nako pırlanta arkadaşlar. Şöyle renklerini bir göstereyim. Almak isteyen arkadaşlarım için renkleri bunlar. Evet, bir kemer delme aparatı lazım bize. Şu kenardaki dikişler için yine mumlu ip kullandım. Şöyle göstereyim. Bir de yine tabanlığa örüp şöyle normal bali bu arkadaşlar. Bali derbi dediğimiz soğuk yapıştırıcı. Onunla önce yapıştırdım. Daha sonrasında dikiş yaptım kenarlardan. Hepsini sizlerle paylaşacağım zaten. Evet, tabanlığımızı değerek hemen başlayalım. Şöyle ben göz kararı deliyorum ama genelde 8-9 milimlik aralıklarla delin arkadaşlar. Yani 1 santimden birazcık kısa olacak şekilde deliklerinizi açın. Dediğim gibi 8-9 milim. Ben artık alışmışım, göz kararı ölçmeden delip tığlıyorum. Bu şekilde deliklerimizi açıp gelelim. Ayağın iç oyuntusundan başlayacağım. Şurada ipimizi bir sabitleyelim arkadaşlar şöyle. Evet, 8-9 milim yaklaşık, bakın aralıklarla delikleri açtım. Elinizdeki ipe göre tığlamanızı yapın arkadaşlar. Yani elinizdeki ip ince ise 3 batmanız gerekebilir. Kalınsa 2 batmanız gerekebilir. Bakın şu anda ben kenarlarda Nako pırlanta ile 2-2 çıkarıyorum. Evet, başlamış olduğumuz yere bakın buradan giriyoruz. Bu şekilde kaydırma yöntemiyle birleştiriyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Bakın arkadaşlar, ön tarafta 1 2 3 4 5 yerden, arkada 1 2 3 4 5 yerden 3 çıkarmışım. Şu aralar ise 2. Şimdi buranın üzerine 5 sıra sık iğne yapacağız. Sadece bakın bu şekilde. Şimdi bu yönde giderken buraya kadar geldik. Burada bağladıktan sonra içeriden gidip geleceğiz. Tekrar dışarıdan, tekrar içeriden, o şekilde git gel yaparak 5 sıra sık iğne örelim gelelim arkadaşlar. Beş sıra ördük. Şimdi başladığımız yere birleştirelim. Bir zincirimizi çekelim. Şimdi bir sayalım. 1 2 3 4 5. İpimizi koparalım. Evet, tabanımızı delme işlemini yapacağız. Hemen şöyle şuradaki çizginin altından arkadaşlar. Şu çizginin bakın hemen altından deldim. Şu şekilde. Buradaki aralıklarda yine 1 santim kadar olsun. Tamamını deldim geldim arkadaşlar. Şimdi
şurada bir kaydırmamız var, bakın dikkat ederseniz. Hemen en üst sıranın bir altından kaydırma yapacağız. Onu da bir göstereyim. Şu ipleri aşağıya indirebilirsiniz. Biraz uzun bırakın. Yapıştıracağımız için alta indirebiliriz arkadaşlar. Çok da uzun bırakmayayım. Düğüm yapmadım, ayağa değmesin diye. Aşağı indireceğim için çıkmaz, sıkıntı olmaz. Bu şekilde. Bakın şöyle. Başladığımız yere kadar kaydırmamızı yaptık. Bakın şöyle şuraya başladığımız yere girelim. Bunu şöyle içeride bu şekilde çekelim. Şurada bir düğüm atalım. Kaydırmamızı bitirdik. Şimdi arkadaşlar şuradaki ipleri düğüm atmak yerine diyorum ben. Şöyle, şurası zaten gözükmüyor. Önce bir şuradan çıkaralım. Bakın şurası tabanın içerisinde kalacak. Şimdi iplerimizle bakın aşağıya kadar indirdik. Şöyle sadece bakın şurada kapalı olacağı için de görünmez arkadaşlar. Sorun değil bu. İp neticede evet. Şimdi her iki tarafa da tutkal süreceğiz. Bali Derby dediğimiz bakın soğuk yapıştırıcı. Piyasada bulunan Bali Derby. Markası bu arkadaşlar. Ben böyle toptan aldığım için bu şekilde. Bunu biliyorsunuz, sürdükten sonra 20 dakika bekletmemiz gerekiyor. Şimdi 20 dakika bekleyelim. 20 dakika sonra yapıştıralım. Evet arkadaşlar, 20 dakika beklettim. 20 dakika sonra bu ikisini birbirine yapıştırıyoruz. Şimdi bu yapıştırma işlemini yaptıktan sonra bakın şöyle mumlu iple aynı zamanda tabanımıza dikiş yapacağız. Hemen onu da bir göstereyim. Şu çok olan kısım iç kısma gelecek. Şöyle düşünün. Olmadı, böyle dur. Şimdi Yahya abi burada yaklaşman lazım. İyice. Şunu görüyor musun? Görmüyor değil mi? Şuraya koyalım. Onu görmez. Bir dakika o zaman dur hele bir. Tamam, bekle. Bekleyebiliriz. Arkadaşlar bu arada kameramanımız okey. Çok fonksiyonlu kameraman. Oynar başlık. Evet şimdi. Tamam mı? Hı -hı. Şimdi arkadaşlar yapıştırdıktan sonra aynı zamanda bakın. Evet, ipimiz bu arkadaşlar, mumlu ip. Şuradan ipimizi çıkaralım. Şurada bir buçuk taban uzunluğunda ip bırakacaksınız ki yetsin arkadaşlar. Şu iç kısma daha çok gidiyor. İç kısımda daha fazla ip bırakacaksınız. Hiç koparmıyorum ben. Evet arkadaşlar, bakın şöyle yapacağız. Şu ipi şuradan alıyoruz. Daha sonra şuradan çıkarıyoruz. Çekiyoruz. Şu ipi çıkarıyoruz. Bakın şunu buradan geçiriyoruz.
şöyle çekiyoruz. Bir kez daha göstereyim. Yine buradan giriyoruz. Bakın içeride. Tığımız içeride. Şuradaki ipi şu şekilde dışarı çıkarıyoruz. Şöyle bakın. Şunu şuradan çıkarıyoruz. Ve bu ikisini tutup böyle çekiyoruz. Şimdi başladığımız yere kadar aynen bu şekilde komple döne döne dikişimizi yapalım gelelim. Evet arkadaşlar, bakın buraya kadar gösterdiğimiz şekilde yaptık. Şimdi şuradan evet arkadaşlar, bakın son olarak da bu şekilde çekiyoruz. Tekrar bakın şurayı tekrar şuradan geçireceğiz. Orayı tam olarak tespit etmek için şuradan girelim. Şu şekilde çıkaralım. Evet, tabanımızın alt kısmını hazırlamış olduk. Aslında en zor bölümü de bitirmiş olduk sevgili arkadaşlarım. Şimdi şu orta ön kısımdan üst kısmını örmeye başlayalım. Ayakkabımızın tam ön ortasını bulalım. Tespit edelim. Bakın şu şekilde yapabilirsiniz. Şöyle tam ortadan sağa doğru 1, 2, 3, 4. Toplam 9 ilmekle başlayacağız. Tam ortalamamız lazım ön kısmı. Eğer tam ortadan başlamazsak ayakkabımız bir tarafı önden bir tarafı geriden gider. Evet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, evet, 9'uncuyu şöyle kaydırma şeklinde alıyorum ben genelde. Şu şekilde alıyorum arkadaşlar. 9 tane ilmekle burada başladım. Dönerken şuradaki bir taneyi kaydırmaya atlıyoruz. Bakın şuradan tekrar 8 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şuradan da çıkaralım mutlaka. Buradan da çıkaralım arkadaşlar. Burası biraz zorluyor ama 8 tane ilmekle geldim. Şimdi şurada hemen bir yanına giriyorum şu şekilde. Şöyle yaklaştıralım. Bakın. Bir, hemen yanına tekrar. 2. 2 tane kaydırma yaparak bağlıyorsunuz. Şuradan birinciyi atlıyoruz. Şuraya geçiyoruz bakın. Bir de karşıda göstereyim. Şuradan da çıkarıyorum arkadaşlar ben. Bakın şuradan da çıkarıyorum. Çünkü çok uzak kalıyor. Burada çok yüksek kalıyor. Bakarsanız şöyle. Bir tane de buradan ilmek çıkarıyorum. Şöyle sıkı bir şekilde örüyorum bakın. Şimdi buraya geldik. Bu tarafa geldik. Yine hemen burada. Bakın. 1, 2. Evet, bu şekilde şimdi devam edeceğiz.
Her defasında kenarlardan 2 tane bağlayın. Dönerken bir tanesini atlayın arkadaşlar. Kaç sıra yapacağız? Bir sayalım şöyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7,5. Toplam 7,5 sıra yapalım ve gelelim aynı şekilde. Kenarlarda bakın, kenarlarda bağlama yaparken atlamadım. Atlamadan bağladım çünkü şurası biraz böyle ayağın girmesi için rahat olsun, bombeli olsun istediğim için buralarda atlama yapmadım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet arkadaşlar, bakın 7 diş yaptım. Şimdi buradan geleceğiz. Buraya kadar tekrar yapacağız ve burada bitireceğiz ve diğer ipimize geçeceğiz. Evet arkadaşlar, bakın birinciyi ekledim. Şimdi hemen yanına bir tane daha ekleyelim ve şimdi burada ipimizi koparıyoruz. Bakın hemen bir üstün altından, buradaki alttaki dişin tam ortasından girdim. Şu turuncu ipi aşağıya doğru kaybedersiniz. Düğüm yapmayacağım. Sağlamlayacağım onu işim bitince. Bakın şöyle şuradan alıyoruz. Şu alttan kaydırma yapıyoruz. Tekrar göstereyim. Şuradan alıyoruz. İpi çekiyoruz. Şuradan kaydırma. Böyle. Bu şekilde. Şimdi bakın, buraya kadar yaptıktan sonra hemen şöyle bir üstüne şuraya şuraya bir üstüne geçelim. Şöyle bu sefer ters yapacağım. Bakın şöyle. Bakın şöyle yapıyoruz. Burayı içeri alıyoruz. İçeride yine kaydırma yapıyoruz. Tekrar buraya alıyorum. İçeride kaydırıyorum. Bakın aynı şekilde tersten yapıyoruz. Bu sefer de tersten yaparak ilerliyoruz. Yine buraya kadar gelelim. Evet, bakın arkadaşlar, buraya kadar gösterdiğim şekilde yaptım. Böyle 2 sıra. Şimdi burada turuncu ipimizi hiç kırmadan, koparmadan şöyle, bunu şöyle de yapabilirsiniz. Bakın ortaya gelmek için yeniden şurada bir kaydırma yapabiliriz arkadaşlar. Şöyle tekrar şöyle getiririz. Şurada bir kaydırma yaparsınız.
Bir kaydırma daha yaparsınız şöyle. Ve şuradan başlasak bu şekilde ayarlarsınız işte. 18 tane ilmeği ortalayacak şekilde şöyle başlıyorum. Siz elinizdeki numaraya göre ayarlarsınız. 2 3 4 15 16 17 ve 18 toplam. Bakın şöyle dil kısmını ortalayacak şekilde elinizdeki tabana göre yaparsınız. Dönerken bu hemen dibine batıyoruz. Bakın şöyle dönerken hemen dibine batıyoruz ve aynı şekilde sık iğnelerle git gel yapıyoruz. Başka burada gösterilecek bir şey yok. Bu şekilde kaç sıra yapacağız? Hemen şuradan bir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 diş yani 16 sıra. Burayı yükseltelim. Gelelim arkadaşlar. Ondan sonra şu parçayı yapalım. Evet arkadaşlar. Toplam 8 diş 16 sıra bu şekilde git gel yaparak yükselttik. Şöyle burada ipinizi şu şekilde bekletin. Kırmayın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Toplam ben 8 diş yani 16 sıra yükselttim. Şu parçayı yapacağız. Hemen bunu bir göstereyim. Tam ortasına toplam 8 tane ikili trabzanla yapmışım. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5. Şu şekilde yapsak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet. Siz arkadaşlar elinize göre ortalarsınız. Yalnız bakın özellikle şuradaki görünüyor mu? Evet, şu iki kanadın, ilmeğin iki kanadını bu tarafından alıyorum. Çünkü kıvıracağımız için daha rahat kıvrılsın diye bu taraflardan aldım. Bakın şöyle. Şurayı da yapalım. 2. Şöyle bakın. 3. 4. 5. 6, 7 ve 8. Bakın diğer kanat burada bu şekilde bekleyecek. Şöyle 8 tane ile ilmek çıkardım. Burada şimdi 1, 2 tane zincir çekiyorum. Şöyle ikili trabzanlar yapacağız. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve şuradan da çıkarıyorum. 8 toplam 8 tane ikili trabzan yaptım. Dönüyorum hemen. Bir sıra daha yapalım. 1, 2 zincir daha çekiyorum. Hemen şuradan bakın dibinden 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Toplam bakın 8 tane de buraya yaptım. Şimdi burada bir zincir çekiyorum ve
burayı koparıyorum. Şimdi bu parçayı bu şekilde ördük. Bakın. Kopardım ipi. Tekrar tüm çevresini şöyle şuradan başlayarak sık iğne yapalım. Şöyle şu ipi de alta alarak döne döne arkadaşlarım tüm çevresini şöyle sık iğne ile çevirelim. Bu taraftan başlamamızın sebebi şöyle yapıldığı zaman burada düz tarafta olacak ya. Ondan dolayı şöyle biraz altına aldığınızda hemen kesiverirsiniz oradan. Bakın şimdi şurayı da yürüteceğim. Şöyle köşelere geldiğinizde bakın 1 2 aynı yere 2 tane batarak dönün. Evet, bu şekilde tüm çevresini şöyle sık iğnelerle dolaşalım. Şöyle yine başlamış olduğumuz yere gelelim. Bir tane de zincir çekelim. Bu ipi koparalım. Şimdi bakın şurada yürüttüğümüz ipleri rahatlıkla kesebiliriz. Bakın burayı böyle temizledikten sonra şöyle indirelim. Şu şekilde indirelim. Daha sonra şuradaki ipi bakın şu şekilde tığla bunu böyle birleştirdim arkadaşlar. Şimdi hemen size de göstereyim. Şöyle dönüyorum. Şuradan kaydırma yaparak ilerleyelim. Bakın kaydırma yaparak buraya kadar geliyoruz. Geldik. Şimdi şuraya şöyle bakın. Şuradaki sık iğnenin çevresinden şöyle bu şekilde bakın şu ilmeğin hizasından da arkadaşlar takip edersiniz. Bakın böyle şöyle normalde daha kolay ama şimdi biraz videoda yaparken ben zorlanıyorum ama siz zorlanmazsınız. Bakın şöyle hizayı takip ederek şuradan evet bu şekilde. Şimdi bakın bu tarafa tekrar geçerken kaydırma yaparsınız. İki tarafta böyle şuralar kaydırma yapılmış oldu. Hem de şurada yapmış olduğumuz parçayı da dikmiş olduk. Bakın şöyle yakından da göstereyim. Bu kadar arkadaşlar. Bu kadar basit. Hemen şurada kaydırma kısmını bitirelim. Şöyle bir tane de zincir çekelim ve koparalım. Sonra ipimizi saklarız. Şuradan başladım. Bu taraftan. Şöyle hemen şuradan başlayalım.
Evet, bakın buradan başladık. Şimdi şu karşıya kadar, şuraya kadar örüp gelelim. Şöyle şuraya kadar gelelim, bağlayalım arkadaşlar. Burada dönerken bakın dibine battım, hemen eksiltme yapmadım. Tekrar gösteriyorum, bakın hemen dibine battım ve bunu 3 diş boyunca bu şekilde yaptım arkadaşlar. Yani 3 diş, toplam 6 sıra boyunca bu şekilde git gel yapacağız. Ama dönüşlerde eksiltme yapmayacağız. Hemen ilmeğin dibinden batacağız ve eksiltme yapmadan 3 diş 6 sırayı örüp geleceğiz. Şimdi bir göstereyim ben size şöyle. Evet arkadaşlar, bakın 1 2 3 diş yaptım ve hiç eksiltme yapmadım. 3. dişe de yapmadım. Hemen dibine batarak 3 diş yükselttim. Dönüyoruz. Toplam 12 tane ilmek öreceğiz. Fakat burada şimdi bir tanesini atlıyorum. Bakın şunu atlıyorum. Buraya geçiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Toplam 12 tane ilmek yaptık. Bakın burası 12 ilmek. Tekrar döndüm ve burada yine bir taneyi atlıyoruz ve şuraya geçiyoruz. Kenarlardan birer birer daraltıyoruz şu anda. Tekrar dönüyoruz. Burada yine şurada birinciyi atlıyorum. Buraya geçiyorum. Yine bakın burada bir taneyi atlıyorum. Bu tarafa geçiyorum. Şimdi burada bu ipi kesiyoruz. Aynı buradaki gibi 12 ilmekle başlayıp aynı işlemleri bu tarafa da yapalım. Sonra arkaya geçelim. Şimdi yine bu tarafı yaparken sayın 12 tane arkadaşlar. Buradan başlamanız lazım ki şöyle git gel kısımları aynı çıksın diye, şu model kısmı, diş kısmı. Yani şuradan başlayıp bu şekilde 12 örmeyeceğiz. Buradan başlayacağız. Sayalım bir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Evet, şuradan 12.'yi buluyorum. 2, 3, 4, 5, 6 bu şekilde başlayacağız ve aynı şekilde buraya kadar gidip bu sefer yine kenarlardan birer birer daraltarak aynen şuradaki gibi 1-2 sıra yapalım, gelelim. Evet, burayı da aynı şekilde şu karşı taraf gibi yaptık. Şimdi arka tarafa geçiyoruz. Arka tarafta tam ortayı tespit edelim. Tam ortadan sağa doğru 1 2 3 4 5, şöyle 5.'ye. Şimdi burada toplam 1 2 11 tane bakın ilmek yaptım. 12.'yi de şöyle kaydırma şeklinde alacağım. Şimdi şöyle şu şekilde. Şimdi buradan dönüyoruz.
Dönüyoruz. Dönerken yine birinciyi atlıyoruz. Ve örmeye devam ediyoruz üzerine. Şimdi burada şuraya inerken bir tane sık iğne örelim. Yanına da bir tane kaydırmayla bağlayalım. Ve aynı şekilde tekrar gidelim. Burada aynı işlemi yapalım ve dönelim arkadaşlar. Yani bir diş yaptık. Bir diş daha yapalım. Arkayı koparalım. Bakın bir diş, iki diş arkadaşlar. Ördüm. Şöyle yine aşağıya bir sık iğne ile indim ve bir kaydırmayla bağladım. Bir zincir çekiyorum. Burada koparıyorum. Yani arka tarafta toplamda 11 ilmekle başladım. 13 ilmekle bitirdim. Siz elinizdeki tabana göre bu arka kısmını da ayarlarsınız. İki diş olarak arka kısmını da bitirdikten sonra şimdi şuradan tekrar ipimizi takıyoruz. Buradan arkadaşlar tek tek sık iğneler çıkaralım aşağıya kadar. Şu başladığım ipe zaten düğüm yapmadım kalın diye. Hep bakın aralarda yürütüyorum. Bu şekilde tek tek sık iğneler çıkaralım. Bu ipi buraya kadar yürüttüyseniz burada zaten kesebilirsiniz. Buraya kadar geldikten sonra şöyle şuradan evet bu şekilde bağladım. Bir tane de kaydırmayla bağlayacağım. Şöyle bir tane de kaydırma yaptık. Şimdi dönerken bir tanesini atlıyorum. İkinciden örmeye devam ediyorum. Şöyle tam köşelere geldiğinizde bakın bir dönerken aynı yere bir tane daha yapacağım. 2 bakın şu ipleri arkadaşlar şöyle aralarda yürütün. Uç kısmını da rahatlıkla kesebilirsiniz sonrasında biraz yürüttükten sonra. Şimdi yine bakın buraya geldim. Şöyle yaptım. Bakın dönerken aynı yere bir kez daha battım. Dönüyorum buradan aşağıya doğru iniyorum. Şöyle şurada ayarlarsınız. Bakın bir tane şu arada batmadım arkadaşlar. Atladım yani. Tam böyle köşede. Sanki batınca böyle fazla olacakmış gibi hissettim. Bir tane atladım. Böyle bu şekilde döne döne bunu bir sık iğne ile çevreleyelim.
Evet, bir sıra sık iğne ile bakın tamamını çevreledim. Şimdi burada dönüyoruz. Tekrar şuraya kadar gelelim. Buradan sonra deliklerimizi koyacağız arkadaşlar. Burada şu anda koymuyoruz. Burayı da dönüşle yapacağız. Şimdi arkadaşlar tam buraya geldiğimizde bakın burada 3 tane delik olacak şekilde deliklerimizi koyalım. 1 2 kuş gözü takmayacağım. O nedenle 2 tane zincir çekiyorum. Bir tane atlıyorum. Şuraya 2 3 sık iğne yapalım araya. Tekrar 1 2 zincir, bir tane atla şuradan. 1 2 3 sık iğne yaptım. 1 2 zincir, tekrar bir tane atlayalım. Şuraya şöyle bir tane, ister bir tane ister iki tane bağlayın arkadaşlar kenardan. Biraz önce 2 bağlamıştım, şimdi bir bağladım, dönüyorum. Şimdi tekrar tek tek bunların üzerine sık iğne yaparak karşı tarafa kadar gidelim. Bakın deliğin zincir çektiğimiz yere bir tane sık iğne yapıyorum. 2 zincir çektiğimiz yere. Burası tam köşe. Buraya 2 tane sık iğne yapalım. Ve aynı işlemi şimdi şurada karşı tarafta yapalım. Burada aşağı inerken şuraya geldiğimizde yine deliklerimizi koyalım. 1 2 3 tane deliği inerken koyalım arkadaşlar. Gelip burada. Yine burada tam köşede birinci deliğimizi koyalım. Bir tane atlayalım. 1 2 3 1 2 zincir, bir tane atla, 1 2 3 1 2 zincir, bir tane atla, evet bakın burada da 3 tane deliğimizi koyduk. Bir sık iğne, bir de buraya kaydırma yaptım. Şu karşıyla biraz dengelemek için.
Şimdi bunu burada bırakacağız arkadaşlar, bakın. Şurayı da yapalım. Buraya bakın, sık iğne geçtim. Tekrar dolanmadım. Bu ipi burada kopardım bakın. Sadece şuraya bir kaydırmayla bir geçiş yapalım. Şuradan tekrar bağlıyorum ipimizi. Komple bir sıra sık iğne gitmeyeceğiz bakın. Şuradan sonra kaydırma yapacağız. Sadece bu kuş gözlerine taktığımız yerler sık iğne olacak. Diğer taraf kaydırma olacak. Şimdi burayı sık iğne yaptım. Karşıya kadar kaydırmayla gittim. Şimdi şuraya kadar kaydırma yapalım. Şura yine sık iğne olacak. Şimdi bakın, şurada bıraktığımız yere geldiğimizde sık iğne yapacağız ve burayı da böyle sık iğnenin içerisinde kaybetmiş olacağız arkadaşlar. Şu biten kısmı. Evet, şuraya kadar sık iğne ile gidip bağlayıp keselim. Şöyle bir zincire sabitleyelim. Yine burada ipimizi keselim. Şimdi arkadaşlar şurayı yapacağız. Aynı zamanda şuradaki turuncu kaydırmamızı geçeceğiz. Sonra bağcığımızı yapacağız ve ayakkabımız bitmiş olacak. Bunu yine arkadaşlar dolana dolana kaydırmayı yapalım. Her yere. Evet, bu şekilde şuraya kadar gelelim. Bakın şurada kaydırma yaptığımız yerde kaydırmayla sık iğne arasına yapıyorum arkadaşlar. Kaydırmanın üstüne değil, hemen kaydırmanın altından. Bakın bu şekilde. Böyle. Şuradan hemen
Evet arkadaşlar, bakın buraya kadar kaydırma yaparak geldim. Şimdi burada geri döndüm. Şimdi her birisinin içerisinden sık iğneler çıkaracağız. Bakın şu şekilde her birisinin içerisinden sık iğneler yaparak sona kadar gideceğiz. Yapacağımız tek şey bu. Şurada şu ipinizi de şöyle alıp sık iğnenin içerisine koyup sağlamlayabilirsiniz. Şu şekilde. Evet, sona kadar yapalım. İplerimizi temizleyelim ve bitirelim. Bakın arkadaşlar, buradaki ipleri de içeri çektim, kaybettim. Tüm ipleri kaybedin, kesin güzelce. Arkasından bağcığımızı da göstereyim. Sonra videomuzu kapatalım. İlk önce şöyle bir miktar zincir çekelim. Uzunluğu ne kadar istiyorsanız o kadar zincir çekin. Ben size bir ölçeyim arkadaşlar. Şunun bir ölçüsünü vereyim. Toplam 75 santim falan. Şöyle 3 santim daha fazla zincir çekin. 78 ya da 80 santim zincir çekin. Çünkü birazcık topluyor. Arkasından üzerine kaydırma yapacağız çünkü. Bakın arkadaşlar, 75 santim kadar zincirimi çektim. Şimdi yapacağımız tek şey şu, bakın her birisine kaydırma yapacağız. Şöyle. Şimdi bağcığımızı bu şekilde tamamlayalım. Daha sonra ayakkabımıza takalım. Uçlarına ben beyaz boncuk taktım. Sizler ne isterseniz onu yapabilirsiniz. Hiç takmasanız da olur. Bu şekilde tamamlayalım. Evet sevgili arkadaşlarım, ayakkabımız bitti. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı ve yaptığınız zaman Instagram'da beni etiketlemeyi unutmayın lütfen. Sizler hikayelerinizi paylaşırsanız ben de sizleri paylaşıyorum oradan görüp. Şimdiden teşekkür ediyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun.